Evet, Bayırbucak Köyü sakinleri. Şimdi yeni bir dersimiz. O da ne dedik? Native Wind kurma işlemi. Ve her seferinde çalışmayabiliyor. Bazen hatalar alabiliyoruz. Ama ilk kurulumdan sonra o eziyet bittikten sonraki o ferahlığı, o kibarlığı, o işimizi görmesi çok iyi bir şey. Ben çok seviyorum. Sevmeyen de var. Ben seviyorum. Ben seviyorum. Şimdi Google'a abi React Native Wind yazalım. Girdim buraya içine. Konuşuyor. Ben şöyleyim diyor. Ben böyleyim diyor. Şöyle kullanılırım diyor. Falan diyor filan diyor. Şimdi tamam. Geldim abi burada. Bana diyor ki Quick Start diyor. Expo. Biz Expo kullanıyoruz çünkü. Ne diyor? App'i oluştur. Hadi biz de oluşturalım. Neredeyiz? Temelin içinde. cd nokta nokta. Buraya Expo App oluştur diyorum. Template'ten. Blank'ten. Adı da Native Wind olsun. Yüklesin. Sonra devam edelim. Evet. Kendimi küçülttüm bu arada. Ekranda çok yer kaplıyordum. cd Native Wind dedim. Buradan yapmak istiyorum. Şimdi buradan terminal açıyorum. Ne diyorum arkadaşım? Geldim buraya. Ne diyor? npm kullanıyoruz. Yarın da kullanabilirsiniz. Ben npm'ciyim. Yani biliyorsunuz biz millet olarak kutupları, biat kültürünü severiz. Sen öylesin, sen böylesin. Çok severiz. Bakın npm install native wind yapacaksın diyor. Yapalım. Bu yüklensin. Ardından da şunu kopyalayayım. Bunu da yapacaksın diyor. Yapalım abi ne diyorsa. Ne diyor ya? Native Wind upgrade diyor. Zaten yaptık Native Wind diye. Pardon. Bitmiş. Bunu da kopyaladım buraya. Yüklensin. Sonra bir bakalım o yüklenirken neler oluyormuş. Bakın. npx tailwind css init diyorsun diyor. Bir tane config dosyası oluşturacağız diyor. Yapalım. Geldi buraya. Ondan sonra tailwind config cs'ine gir diyor. Şu content bunu sil diyor. Bunu ekle diyor. O da ne demek arkadaşım? Yani şöyle. Şu custom directory diyor ya. Mesela ben buraya bir tane klasör açayım. Diyeyim ki burada screens diyeyim. Ondan sonra şu custom directory yerine screens dersem oradaki bütün dosyalarda Native Wind tanınır. Demezsem çalışmaz. Şimdi ben burada mesela atıyorum bir klasör daha oluşturdum. Component dedim veya screen 2 dedim. Orada mesela style kullanmak istiyorum. Onu kullanırım sadece. Ama Tailwind'i burada tanımlamazsam kullanamam. Kaydettim. Geldim tekrardan. Şunu düzelteyim. Babel plugin'e ekle diyor. Babel config cs'ye gel diyor. Şuraya diyor plugins'e diyor. Bunu ekle diyor. Ekleyelim abi. Nerede? Babel config buradaymış. Presets'in altına plugins olarak ekliyor. Sonra that's it diyor. Bu kadar. Deneyelim. Muhtemelen çalışmayacak ilk başta. npm start diyelim bu arkadaş başlasın. Hemen expo klasörü oluştu. A'ya basıyorum. Android yükle yüklensin. Yüklendi ama gelmedi. R'ye basıyorum baştan yüklesin diye. O zaman oluyor. Siz de buna dikkat edin. Eliniz arada sırada R'de dursun. Bazen tallaşabiliyor. Bu arada unuttum sanmayın. Telefon görünümlü bir emülatör açacağım. Şimdi bakalım biz AppJS'imize gelelim bu arada. Şimdi bunlar gene gelecek aynı şeyler. Evet. Geliyor. Geldi. Hadi bir bakalım değişikliği görelim. Asela. Gerek yok böyle şeylere. Geldi. Şimdi ben buraya diyorum ki class name eşittir diyorum. Tırnağımı açtım kardeşim. Font bold dersem olacak mı?
Oldu. Çalıştı. İlk defa ben böyle bir şeyi ilk defa görüyorum. Birinci seferde çalışan. Mesela ne diyebilirim buna? Bunda bir de semibold diye bir şey var abi. Semibold. Az kalın diye bir şey var. Color red çalışır mı? Çalışmaz. Buraya değer vermem lazım. 300. Yoğunluğunu veriyorsun. 800. 900. Bunları şeyde bulabiliriz mesela. Native Wind Colors. Geldim. Bir tablosu olacaktı bu arkadaşların. Şema mı? Color şema değil. Olması lazım. Evet. Tailwind diye yazmamız daha iyiymiş. Bakın BG Slate var mesela. Gray var. Bunları bu şekilde kullanabilirsin. O değerleri de vermiş. Mesela Yellow 600. Yellow 600 dedim. O renk oldu. Mantık böyle. Mesela View Style diyor ya, bunu artık silebilirim ben. Buraya diyebilirim klasname BG Red 400 diyorum. Bakın sadece o. Şu status barı bir kaldırıyorum. Başka zaman lazım. Color White Tech'te çalışıyordu galiba. Evet. Mesela ben buna ölçü vereyim mesela. Height diyeyim. H açtım şöyle bir köşeli parantez. 100 yüzde. Yani bu ne demek? Benim parent olan bir üst komponentimin bütün yüksekliğini kullan. Mesela ben şu an bunun üstünde bir tane daha view olsa, o %50 olsa ekranın %50'si demek. O zaman bu benim bahsettiğim %100, o %50'nin %100'ü, şöyle anlatayım. Öyle bir yapı olması lazımdı. Geldim onu buradan kestim. Şuraya yapıştırdım abicim. Ah, yapamadım. Buraya klasname diyorum. P 50 yüzde diyorum. Tamam mı? Bakın. Şu bir üst parent'ı. Bunun artık bir üst parent'ı ekranın. Telefonun kendi ekranı. Tamam mı? Onun %50'sini kullan diyor. Tamam mı? Bu view'da da diyoruz ki benim bir parent, yani anamın babamın yüksekliğinin tamamını kullan. Benim %100 diyorum ama komple kaplamıyor. Neden? Çünkü buradaki view'ın yüksekliğini kullanıyor. Bu view'ın yüksekliği neydi? Atıyorum burası 1000 piksel mi? Bununki 500 piksel. O zaman buradaki bu %100 demek 500 pikselin %100'ünü kullanmak. Buna 50 dersem onun da yarısı olacak. Mantık böyle yürüyor. Anlatabildim mi? Anlatabildim bence. Tamam. Tailwind'i de hallettik. Kurulumunu yaptık. Bunu kullanabiliriz. Mesela şöyle bir kullanımda bulunalım. Screens demiş ya. Bir tane daha klasör açtım ben. Components. Geldim Tailwind config'e. Şunu kopyaladım. Virgül dedim. Components dedim. Kaydettim abi. Geldim component'e bir name file dedim. Dedim ki text item mi diyeyim? İtem diyeyim. Textem.js dedim. Tamam mı? Buraya şimdi diyorum ki ben bunu böyle tanımlanıyor. Siz tabii fonksiyon diyebilirsiniz, başka şeyler kullanabilirsiniz. Ben const ile ilerleyeceğim. O da şöyle. Const diyorum. Aynı isim, dosya isimle aynı kullanmaya dikkat edin. Const text item. Şimdi burada bir tane lambda fonksiyonu var. Yani lambda değil, pardon. Arrow function dedikleri. Ok fonksiyon. Eşittir diyorum. Şu ve şu. Bu klasik fonksiyon tanımlama sistemiyle aynı. Biz bu şekilde yapacağız. Artık bu kullanılıyor çünkü. Bir tane return'a ihtiyacımız var.
bir şey return etmemiz lazım çünkü. Diyorum ki return text diyorum. Bakın burada direkt bunu alırsam olmaz. Yanında React Native yazan text itemini almak istiyorum. Bakın enter'a bastım tak yukarıda require demiş. Tamam mı? Quick fix. Convert dersem S modülü bak import text from React Native. Aynısının laciverti. Fark etmez. Text diyorum. Buraya diyorum ki Fatih bu text'i return etti. Çağırdı. Sen kullanabilirsin. Şimdi dikkat ediniz. Ben buraya diyorum ki mesela color yellow 600 dedim. Bunu kaydettim abi. Şimdi ben bunu kullanmak istiyorum. Nerede? Sayfamda, uygulamamda. Şimdi ben burada text yerine bunu siliyorum buradan abi. Bakın text item yazsam da gelmez. Neden gelmez? Çünkü biz bu arkadaşı yaptık. Hani şey gibi düşünün. .NET'te nasıl class oluşturuyorsun. Başına public koyuyorsun ya hani. O zaman çağırabiliyorsun başka yerden. Bunun da başına export koyman gerekiyor. Tamam mı? Bunu gönder demek bu yani. Hani dışarıda kullan demek. Export dedim kaydettim. Geldim FGS'e. Buraya geliyorum tekrar. Text item. Bakın geldi. Text item parmağımla gösteriyorum sanki görecekmişsiniz gibi. Components'in altındaki text itemi al demek bu. Bakın yukarıda geldi zaten. Import etti. Burada bazı şeyler vardır. Bu text item bunu süslü parantez içinde yazar. Veya yazmadığı durumlarda farklıdır o. Export const değil de export default bir şeyler dönmüştür. Tam bilmiyorum neyse. Bakın buraya text'im hatta şunu da koymama gerek yok. Böyle yaptım. Bakın Fatih bu text'i return etti. Şu arkadaki BG'yi kaldıralım ya. Fatih bu text'i return etti. Ben bir tane daha kopyalarsam attım. 5 tane 10 tane kopyalayayım. Geldi. Ben şuradan değiştirirsem bunu arkadaşım. Fatih yine return etti. Bakın. Hepsi değişti. Gördünüz mü? Harika bir şey bu sistem. Yani class yapısı gibi düşünün. O OP'ye varamaz. Oralara kadar gelemez ama. Öyle bir yapı. Çok güzel native wind'i kurduk. Bir iki örnek yaptık. Teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.